Müzik ne yapmadık bu Tesla'yla ya? Var ya bir sürü. Yaparız. O başka bir şey ya. Solid State Tesla diye geçiyor. Demin Farklı Tesla'ya bir daldık. devresi var. Göstermeyi unuttum size. Bir oyuncak almıştım. Aa, o ne? Oo süper. Aa, süper. Biraz ama Şey duruyor. uyduruk duruyor yani. Droncuk olmuş. Yani o paraya o kadar oluyor. Baksana şuna yazısına falan bak. Bayağı. Sokaktan falan mı aldın? Sokaktan öyle bir Oğlum yerden bunları aldım. sokakta falan satmaya başladılar ya. Her yerde var ya, inanılmaz fazla var. Ne güzel. Fiyatı Hep da çok uygun olduğu için dedim alayım bir tane oynarız. Çinliler bunları basıp basıp gönderiyorlar. 2 tane plastik Bayağı. kalıp ya baksana zaten. Şunun maliyeti 2 TL'ye geliyordur. Ama çok şasisi. hafif bak. Elektronik hariç. Koruması da var. Hı-hı. Bizim bir aksiyon kamera var ya, onu takarız. Onunla takılırız. Bunun kamerası tahminimce çok iyi değildir ama. Güzelmiş şey mi ya? Şekil batıyor. Ya şu alanda kullanmak çok şey değil. Bunu. Evet. Bir yere çarpacağız. Çok güzelmiş bu ya. Önceki Fiyatına gibi. göre iyiymiş yani. Kamerası falan da bak küçücük. Ama hani Ha, unutamıyorum. Çok küçük o ya. Benim biraz uğraşmam gerekiyor kullanmayı öğrenmek için. ya bunun güzelinden yapalım. Büyük olsun şöyle. Yaparız. Basit. Haftaya gidiyoruz zaten. Alırız beraber götürürüz. Çok güzel Süper olur. olur. Ben gidiyorum araştırmaya. Onu da yolla peşimden. Baktın mı Murat? Baktım, çıkardım listeyi. Neler var? Ya çok bir madde yok ama biraz hani fiyatlı. Biraz. Ucuzunu bulmaya çalışman lazım. Tamam. Yazdım buraya hepsini. İşte motorlar var. Speed controller'lar var. Kanatlar var. Kontrol kartı var. Kumanda ve alıcısı. Kumandaya da bak ne var. Hani çok fiyat farkı var mı yok mu bilmiyorum. 5 kanallı var işte. 8 kanal, 9 kanal bir sürü versiyonu var. Onlara bir bak. Alıcısı artı vericisi. Bir de batarya lazım. Lipo. O da onlara da bak, ağırlık çok fark ediyor. Mesela 3000 miliamper saati 240 gram, 5000 miliamper saati 405 gram mesela. Yani o gramlar bizim için çok önemli. Tamam. Motoru Özkan'a sor. Tamam. Hani ben bir şey seçtim ama Özkan da bir baksın yapacağı işe göre. Kanatları da bir sor. Yani hepsini buraya yazdım. Kafana takılan bir şey olursa. Tamam. Bir Konuşuruz bakayım zaten. listeye. Tamam. Ha Metin bir de dur. Bunlar tamam. Bunları hallederim. Bak şuna Bu nedir? şöyle kayış alman lazım bir tane kafaya takmak için. Ya bu normalde Google Cardboard denen bir şey. Adamlar internette böyle şemalarını yaymışlar. Yani böyle takıyorsun bunu. Telefonda bak, telefonda buraya takıyorsun. Tamam mı? Buradan açıyorsun uygulamayı. Buradan bunu kapatıyorsun. Buradan böyle 3 boyutta her şeyi görüyorsun böyle bakarak. Çok acayip enteresan bir şey. Buradan böyle mıknatıs var. Bununla böyle işte komut verebiliyorsun falan. Ama biz bunları kullanmayacağız. Biz direkt buradan kameradan buraya görüntü alacağız. Buraya da bir tane kayış alırsan şöyle takacağız kayışı. Buradan işte o drone'un önüne takacağımız kameranın gördüğü şeyi biz buradan görüyor olacağız. 3D gibi mi görüyoruz? Ya 3D gibi görmeyeceğiz. Normal göreceğiz. Ona ne lazım? Bir tek kayış lazım. Kayış. şuna. Bakayım bir Ama mekanizmaya. şu cırt cırtlayan. Tamam bunu bulurum. Bu basit. Hallederim ben bunu. Tamam. Motorları Özkan'a sorup hemen çıkaralım. Ben bir önce halledip geleyim. Aynen. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin.
malzemesi lazım da bana. Sizde var galiba. Hemen malzemeleri sayayım ben. Pervane lazım bana. 10 tane kadar alayım ben ondan. KK2 kontrol board var lazım. 12 volt brushless DC motor. ESC motor sürücü. 9 kanal kumanda var mı? Lipo pil 11.1 volt 3S. Çok teşekkür ederim ya. Motorlar. Ya tamam. Tamam çok güzel. Bir tek şimdi kontrol board'um yok değil mi? Tamam. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar. Bu hafta quadcopter yapmaya karar verdik. Sizden gelen yoğun istek üzerine. Buna drone da deniyor. Quadcopter denmesinin sebebi 4 tane kanadının olması. 8 tane kanadı olsaydı octocopter deniyordu. Yani genel olarak bunlara multicopter ismi veriliyor. Yani çoklu kanat anlamında. Buna drone da deniyor. Hani drone da zaten bu insansız hava aracı anlamına geliyor. Hani tam olarak o anlama gelmiyor. Aslında hani bir takım uzaktan kontrollü robotlara da drone adı veriliyor. Dolayısıyla biz drone demeyi tercih ediyoruz. Şimdi tabii drone şu anda hani sahile gitseniz bile işte bir sürü insanın elinde işte havada uçururken görebileceğimiz, hayatımıza girmiş, kullandığımız bir cihaz. Yani günümüzde bakarsanız arama kurtarma faaliyetlerinde çok yoğun olarak kullanılıyor. Hani insanoğlunun genel olarak erişemediği uzakta bulunan yerlerde ya da tehlikeli yerlerde gözlem veya işte yardım götürme amaçlı pek çok alanda kullanılıyor. Özellikle işte film sektöründe çok kullanılan bir şey. Çünkü hani üstüne kamera taktığınız zaman yukarıdan görüntü alabiliyorsunuz. Buna bir de dengeleyici koyarsak kameraya son derece stabil ve güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Peki bu nereden geldi? Nasıl bu kadar hayatımıza girdi? Tabii ki de askeri bilgi toplama ve işte bir takım askeri faaliyetlerin araştırmalarından doğru buraya geldi. Zaten genel olarak teknoloji bu şekilde gelişiyor. Genelde drone olarak bildiğimiz şeyler tabii çoklu pervane sayılarına sahip olabiliyorlar. Ama quadcopter dediğimiz şey adı üstünde 4 tane pervanesi olan bir uçan araç. Bunların alıcısı ve vericisi olur. Uzaktan kumandayla kontrol edebiliyoruz. Bunların üzerine kamera bile konulabiliyor. Çok küçücük kameralar konuluyor. Bunlardan HD görüntüler alınıyor. Bunların boy modelleri var. Çok büyüğü de var, çok küçüğü de var. Ama hepsi temel olarak aynı mantıkta çalışıyor. 2 tane motoru bir tarafa dönerken 2 tane motoru diğer tarafa dönüyor. Dolayısıyla dengede kalmasını sağlıyor sistemin. Ama yine kendi üzerinde de dengede durmasını sağlayacak bir sensörler var. Yani bir tarafa fazla yatarsa eğer siz bunu aktive ederseniz işte kendi kendine dengede kal diye aktive ederseniz o zaman diyelim ki bir tarafa doğru eğildi. Eğer o özelliği aktif haldeyse bu sefer buradaki motoru daha hızlı çalıştırmaya başlıyor. Buradaki motoru daha yavaş çalıştırmaya başlıyor. Ve bu şekilde kendisini dengeye getirmeye çalışıyor. Merhaba. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Uğraşıyoruz. Nasıl bir sıcak var dışarıda ya? Ya şu anda böyle vücudumda su kalmadı yani resmen. Hay. Ağustos. Bugünkü malzememde bir eksik var, inşallah sende vardır ya. KK2 kontrol board'u vardır lütfen. KK2. 2 kontrol board'u. Bir bak da doğru mu değil mi? Sonradan git. Evet gel. evet, tamam bu, tamam, aradığım bu. Bir tane. Bundan 3 tane alayım ben, belki bozdur elimde yedek bulunsun, hiç yok elimde. Tamam. Yedek alayım. 3 tane Burada alayım bir bundan. tane var da içeride olması Tamam, lazım. tamam, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim buraya. Valla sayende Ondan verdik. Toplam 3 alışveriş, yaptı. alışveriş tamamladık bugün sayende. Kendine çok iyi bak, sağlık, görüşürüz. İyi kolay çalışmalar. gelsin. Sağ ol. Görüşürüz.
Bu hafta drone projesi yapıyoruz. Bunun için de 4 pervaneli quadcopter denilen cihazın tasarımıyla uğraşacağız. Aslında piyasada yani hobi malzemeleri satan yerlerde veya internet üzerinden hazır tasarımlar, hazır şaseler, gövdeler bulabilirsiniz. Ya da yani toplama bilgisayar toplar gibi bütün parçalarını ayrı ayrı yerlerden toplayarak da bir ürün yapabilirsiniz. Ama bunlar tabii yani standart ürünler olduğu için, yani seri imalat ürünleri olduğu için pahalı makinelerde, enjeksiyon makinelerinde üretilmiş bir kalıpları yapılmış ürünler. Biz tabii daha kendin yap mantığıyla basit bir yapabileceğimiz bir ürün tasarımını yapacağız. Tasarım yaparken bütün parçaların 2 boyutlu olmasına dikkat ettim. Yani düz bir şekilden direkt yukarı doğru 2 eksende parçalar tasarladım. Farklı üretim metotlarıyla da yapabilelim bunları diye. Yani istersek bunları 3D printer'la da basabiliriz ki biz öyle yapacağız. Ama siz plexiglass'tan, ABS'ten ya da ahşaptan lazerde kestirerek de aynı tasarımı çalıştırabilirsiniz. Bu kanatların asıl taşıyıcı parçası olacak. Yani bu yandaki parçaları buradan takıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Yine aynı şekilde bu tarafı da aynı işlemi uyguluyorum. Daha sonra 5 tane küçük destek parçaları, yani 2 dik parçaları birbirine bağlayan, zeminle birbirine sağlam oturmasını sağlayan destek parçalarını yerleştiriyoruz. Bu destek parçaları da ortalara yerleştirdikten sonra ayakları takıyoruz. Burada şöyle bir detay var, önemli bir detay var. Bu ayağın gövdeye bağlandığı yere flex malzemelerden conta gibi esnek bir malzeme yaptık. Çünkü bu quadcopterler yani profesyonel kullanmıyorsanız yani bir helikopter gibi yavaşça indireceğiniz bir araçlar değiller. Yani belki 1 metre yükseklikten serbest düşmeyle yere düşecektir. Bunun altına eğer kamera bağlayacaksanız, bizim gibi pahalı bir kamera bağlayacaksanız, yani bunun kırılmaması için de ayakların sağlam ve biraz da esnek olması lazım. Bütün yükü, düştüğü zamanki bütün yükü eğer kollara verecek olursak ayaklar kırılacaktır ve ayaklar kırıldığı için de altındaki kamera da kırılacaktır veya elektronik aksam zarar görecektir. Onun için şu esnek malzemeleri yapıyoruz. Quadcopterler, dronlar şu anda artık daha çok eğlence amacıyla kullanılıyorlar ama tabii askeri alanda veya işte görüntüleme alanında da birçok kullanım yeri buluyor kendine. Sistem çok basit fakat basit olduğu kadar da zor. Yani hani bir şeyi uçurmaksa bir şeyi uçurabiliyorsunuz, evet, ama eğer uzunca süre havada kalmak veya işte manevra kabiliyeti veya stabilite, havada durma, dengede durma gibi konular söz konusu olduğunda bu sefer sistemin yavaş yavaş zorlaşmaya başladığını görüyorsunuz. Yani çok basit tarif edersek işte bir quadcopterin şasesi. Her köşede bir tane motor bağlı. Bu şekilde çalışıyor. Sistem ileriye gitmek istediği vakit öndeki motorlar daha az çalışıyor, arkadaki motorlar daha fazla çalıştığı için bu hale geliyor ve artık motorlar tam yol çalıştığı vakit quadcopterimiz ileriye gidiyor veya aynı şekilde arkadaki motorlar daha az çalışıp öndekiler daha fazla çalışınca bu şekilde geriye, sola, sağa, yani normal uçaklarda olduğu gibi veya helikopterlerde olduğu gibi biraz yönden bağımsız, yani neresi önü, neresi arkası, neresi yanı olduğu çok net olmayan bir sistem. Çünkü 4 motorun 4'ünü birden istediğimiz gibi ayrı ayrı kumanda edebildiğimiz için
önü aynı zamanda arkası olabiliyor. Tamamen bizim kullanım amacımıza bağlı olarak ayarlanabiliyor. Sistem uçtuğu için tabii ki de düşme riskiniz de var. Fakat düştüğünüz zaman da sizi bu durumdan koruyacak bir emniyete ihtiyacınız var. Yani ya işte sisteminizin kabuğu ona göre sağlam olur veya pervaneler, gerçi şu anda hani pervaneler de o kadar çok kaliteli malzemeler, işte karbon fiberler kullanılmıyorsa veya işte ahşap el yapımı pervaneler falan kullanılmıyorsa çok pahalı değil. Plastik pervaneler artık çok ucuzlamış durumda. Pervaneleri korumaya almanız gerekiyor veya gövdeyi, işte elektronik kartlar pahalı, aynı şekilde motorlar pahalı. Bunları korumaya almak için de birkaç yol var. İşte dış kabuğu mesela optimize etmek gerekiyor. Biz bu tip riskleri bertaraf etmek için vakum şekillendirme denilen bir proses uyguladık. Güzel. Yok ya, ben artık gözümü kapatıp oynayacağım. Sen zaten Çok basit değil. Ya bu tek kişinin yapacağı iş değil, bir yardım edin ya. Ne gelelim. Gelin. Nedir? Ah, Ready. Şimdi buradan hareket ediyor. Sistemimiz şu anda çalışıyor. Yavaş yavaş ileri geri ısıtacağız ama Kamera da var. başladı ısınmaya. aynen öyle. Yavaş yavaş hareket edeceğiz. Şimdi Murat, sen şu eldiven kırmızıları bana ver. Beyazları sen giy. Güzel olmuş ya. Nasıl olmuş sizce? Bence çok iyi. Güzel. Bence bant izine kadar göründüğüne göre buradan bütün detaylar gözüküyor abi. Çok güzel. Müthiş olmuş. Çok güzel olmuş. Sökelim. Bunun bir de altını kapatacaksın değil mi? Aynen öyle yapalım diyorum. Diyorum şuradan şöyle bir parça, 1 santim falan offset verelim. Çizelim, keselim. Ona göre de bir tane plastiği işte polistireni çizelim, levhayı. Ondan sonra da bunu bir yapıştırmayı deneyelim, artık nasıl tutacak bilmiyorum. Vida da ya. yapışır bu? İşte asetonda çözülüyor. Ben bütün elektroniği buraya koyuyorum. Evet, elektronik pil. Motorlar burada. Motorları oraya yerleştiriyorum ben. ESC'leri bu araya bağlıyorum. Sen bağlantılarını gerisini yaparsın. Yani vakumda deyince hani aklınıza şu genel kaplar mesela, satın aldığımız dışarıda ürünleri kapladıkları kaplar, bunlar yani şu perspektiften bakarsanız şöyle hafif malzememizin kalınlığında üzerinde girintiler, çıkıntılar var. Bunlar gene işte bir kalıp yapılıyor. Bu kalıbın üzerinde özellikle köşe noktalarda, çünkü malzemeyi ısıtıp oralara çekmesi gerektiği için delikler vasıtasıyla malzeme ısıtılıyor. Bunların üzerine çekildiği vakit şeklin aynısı, yani malzememizin şeklinin aynısı birebir olarak oluşmuş oluyor. Bizim yaptığımız makine bizim işimizi görecek kadar iyi. Tabii ki de endüstriyel bir makine kadar değil. Yani bir üretim yapabilecek, bir seri üretim yapacak bir makine değil. Öyle bir çapta bir makine değil. Çok basit bir aparat.
tabii bu levhalar da, yani kullandığınız, şekillendirdiğiniz levhalar da farklı cins plastikler olabiliyor. Burada sadece bilmeniz gereken plastiğin bir şekil verilebilir hale geldiği sıcaklık var. Bu sıcaklıklarda çalışmak gerekiyor. Sonuçta dronlar aslında çok karmaşık aletler değiller. Bir tane kontrol boardları var. Kontrol boardların üzerinde sensörleri var. Yönlerini işte nerede olduğunu yeryüzüne göre hangi pozisyonda olduğunu anlaması amacıyla. 4 tane motoru var. Kontrol board'tan ESC dediğimiz Electronic Speed Controller'lara giriyor 4 tane. Onlardan da motorlara gidiyor. O motorların hangi hızda çalışacağını belirliyor. Bir de kumandası var. Bunu uzaktan kontrol edebiliyoruz. Ve de çok atik aletler. İstediğimiz şekilde havada işte sağa sola dönebiliyor, aşağı yukarı dönebiliyor, işte yukarı aşağı gidebiliyor. Her türlü istediğiniz hareketi yaptırabiliyorsunuz. Ve atik, hızlı aletler genelde. Tabii ağırlığına göre değişir. Çok ağır olursa biraz hantal olacaktır ama temelde çok atik aletler. Tabii bunların pilleri çok çabuk bitiyor. En büyük problemlerden bir tanesi bu. Hani çok keyifli aletler 5 dakika, maksimum 10 dakika uçurulabiliyor. Hani kullanılan pile göre değişiyor. Dolayısıyla lipo pil kullanılıyor. Acaba nereye gidiyoruz? Biz hani kanatlar varken mekanik olarak uçmaya çalışıyorduk. Mekanikten sonra işte motorla beraber motorlu uçuşlara geçtik. Bundan sonrası acaba ne? İşte bu konuda pek çok teoriler var. Bu teorilerden en önemlilerinden bir tanesi iyon itimi kuvveti. Yani iyon kuvvetiyle yüksek voltaj farkları yaratarak hani uzay gemileri gibi düşünün. Uzay gemileri gibi kalkmak ve işte havada motorsuz olarak sadece işte belli potansiyel farklarını kullanarak istenilen noktalara gitmek. Bu çözümlerden bir tanesi. Neden bilgisayarımızın şarjı çok çabuk olarak tükeniyor? Aynı probleme geliyoruz. Güç problemi, enerji problemi. O potansiyeli sağlayacak olan, enerjiyi depolayacak olan birim çok ağır. Çok ağır olduğu için de o aletle beraber taşıması çok zor. Problem bundan ibaret. Bu problem çözüldüğü zaman hayatımız çok kolaylaşacak. O yüzden biz bu dronları da 5 dakika uçurabiliyoruz, 10 dakika uçurabiliyoruz. Çünkü çok güç harcıyor. Pilini daha büyük koysak bu sefer ağırlaşıyor. Ağırlaşmasıyla beraber daha çok pil harcaması gerekiyor. Motorlara çok daha fazla yük biniyor, hantallaşıyor. Bunun gibi bir sürü problemle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bir drone veya işte bir quadcopter, multikopter neyse yapmak istiyorsanız en çok dikkat etmeniz gereken şey bunun optimum değerde tutulması. Bu
dört grubu da işte şu ortada gördüğümüz 2 tane taşıyıcı parçayla birleştiriyoruz. İşte bu parçalara ve ortadaki parçalara bunlar geliyor. Ve asıl bütün yükün geldiği şu ara parçada bütün darbeyi alan parça ve bunu da biraz daha sağlam tasarımını yapmış olduk. Ve bunları birleştirdiğiniz zaman drone'unuz uçmaya hazırdır. Hadi bakalım önce hangisi kalkacak? Hadi önce, Ya türbülans oluyor, biraz yukarı kaldırmak lazım. hadi önce hangisi bu seviyeye kalkacak? Tavanla. Kaldır. Biraz daha. Kaldır. Kaldır. Korkma, kaldır. Abi burada olmuyor işte ya. Pahalı kamera var altında. Uçuramıyorum. Düşecek bir şey. Ya dışarıda deli gibi rüzgar var. O zaman haftaya anca. Evet. Yolda yapalım. Yani dışarı çıkarız geniş alanda. Rahat rahat uçururuz ikisini birden her türlü. Doğada biraz güzel de görüntü alabiliriz. Tatil var ya haftaya çıkıyoruz artık. Zaten ev durumu değil. Kocaman bir şey. Ama çok güzel çalışıyor. Gayet dengeli hepsi. Ah sen de. Havalansın. Senin şase de çok güzel olmuş bak.